Endülüs topraklarında kılıçların sustuğu, 1. Abdurrahman'ın o eşsiz iradesiyle kurulan o muazzam nizamın üzerinden uzun 10 yıllar geçmişti. Ancak tarihin o değişmez ve acımasız kuralı, İber Yarımadası'nda bir kez daha işlemeye başlamıştı. İhtişam kibri, kibir rehaveti, rehavet ise mutlak bir çöküşü doğururdu. Sürgündeki Şahin'in kurduğu o ulu çınar, ondan sonra gelen zayıf yöneticilerin döneminde içten içe çürümüş, liyakatsiz ellerde paramparça olmuştu. Kabileler arası o zehirli kan davaları yeniden alevlenmiş, yerel beyler Kurtuba'nın otoritesini tanımaz hale gelmiş ve dağlık bölgelerde yuvalanan isyancılar devleti tam anlamıyla uçurumun eşiğine sürüklemişti. Bir zamanlar Avrupa'yı titreten Endülüs Emevi Emirliği sadece Kurtuba şehrinin kalın surları arasına hapsolmuş, sınırları daralmış ve adeta can çekişen yaşlı, yorgun bir aslana dönüşmüştü. İşte bu karanlık, kan ve ihanet kokan atmosferde, devletin o ağır ve çatırdamış tahtına henüz 21 yaşında genç bir şehzade oturdu. 3. Abdurrahman. O, sarayın altın işlemeli odalarında, dedelerinin anlattığı o eski kahramanlık masallarıyla rehavete kapılarak büyümemişti. Aksine, devletin nasıl ilmek ilmek çözüldüğünü, ihanetlerin nasıl filizlendiğini ve isyancıların kılıç şakırtılarının saray koridorlarında nasıl yankılandığını gözleriyle görerek, o ağır psikolojik travmayla vaktinden çok önce olgunlaşmıştı. Fiziksel olarak doğulu atalarından oldukça farklıydı. Annesinin ve Frank prensesi olan büyükannesinin genlerini taşıyan bu genç emir, sarı saçları, beyaz teni ve çelik gibi soğuk bakan, delici mavi gözleriyle dikkat çekiyordu. Ancak o mavi gözlerin hemen ardında hanedanın kurucusu Kureyş'in Şahin'inin o tavizsiz, keskin ve yeri geldiğinde acımasız olan kadim ruhu yatıyordu. O, tahta çıktığında kendisine itaat eden devasa bir ordu veya tıka basa dolu bir hazine değil, sadece korku, ihanet ve paslanmış bir kılıç devraldığının acı bir şekilde farkındaydı. 3. Abdurrahman, önüne serilen bu devasa enkazı sadece merhametle, vaatlerle veya zayıf diplomatik hamlelerle toparlayamayacağını çok iyi biliyordu. Çürümüş ve kangren olmuş bir uzvu kurtarmanın tek yolunun, onu tereddütsüz kesip atmak olduğunu idrak edecek kadar keskin ve soğukkanlı bir siyasi zekaya sahipti. Tahta çıkar çıkmaz, yıllardır kınında bekleyen o paslanmış devlet kılıcını çekti ve 10 yıllar sürecek o amansız seferlerine başladı. Endülüs'ün o isyankar vadilerine, aşılmaz sanılan Sarp dağ kalelerine ve kendi asabiyetinden başka hiçbir otorite tanımayan o kibirli kabile reislerinin üzerine adeta bir fırtına, bir kabus gibi çöktü. O mavi gözlü genç emir, savaş meydanlarında askerlerinin en ön saflarında gösterdiği tavizsiz cesaret ve isyancılara karşı uyguladığı o mutlak, tavizsiz adalet ile Endülüs'ün o paramparça olmuş, kanayan haritasını kendi kılıcının ucunda yeniden ilmek ilmek dikmeye başladı. Onun bu durdurulamaz, çelikten iradesi karşısında yıllarca Kurtuba'ya meydan okuyan o kibirli isyancılar, bağımsızlık hayali kuran yerel beyler ve aşılmaz denilen kaleler teker teker dehşet içinde diz çöktü. 3. Abdurrahman, her bir kılıç darbesiyle, her bir isyanı bastırışıyla, büyük dedesinin o kurumaya yüz tutmuş ulu çınarını yeniden yeşertiyor, devletin o mutlak, sarsılmaz ve korkutucu otoritesini Endülüs topraklarına kanla ve demirle yeniden kazıyordu. İçerideki isyan ateşlerini kendi kılıcının acımasız soğukluğuyla birer birer söndüren ve paramparça olmuş Endülüs topraklarını yeniden o mutlak Emevi sancağı altında çelikten bir yumruk gibi birleştiren 3. Abdurrahman, artık sadece İber Yarımadası'nın değil, tüm medeniyet havzasının kaderini değiştirecek o büyük ve tarihi dönemece gelmişti. Ancak başını kaldırıp Kurtuba surlarının ötesine, o geniş İslam coğrafyasına baktığında karşısında duran manzara tek kelimeyle dehşet vericiydi. İslam dünyası adeta başsız kalmış devasa bir gövde gibi parçalanmış, üç başlı bir ejderhaya dönüşmüştü. Doğuda bir zamanlar Emevi hanedanını kanlı bir şölenle yıkıp tahta oturan, ancak şimdilerde kendi saraylarında Türk komutanların ve Fars bürokratların elinde adeta aciz birer kuklaya dönüşen, siyasi ve askeri tüm kudretini yitirmiş o ihtiyar Abbasi halifeliği can çekişiyordu. Bağdat artık cihana hükmeden bir başkent değil, geçmişin gölgelerine sığınan, çürümekte olan kof bir çınardı. Güneyde, Kuzey Afrika topraklarında ise çok daha sinsi, çok daha tehlikeli
ve taptaze bir fırtına kopuyordu. Fatımiler. Şii inancını bayraklaştırarak hızla yayılan, Mısır'a göz diken ve Afrika'nın o kavurucu çöllerinden Endülüs sahillerine doğru açgözlü nazarlarla bakan bu yeni güç sadece siyasi bir tehdit değil, aynı zamanda ruhani bir meydan okumaydı. Onlar da kendilerini tüm İslam aleminin meşru lideri ilan etmiş, yeryüzünde ikinci bir güneş gibi parlamaya başlamışlardı. 3. Abdurrahman'ın o keskin siyasi dehası, bu iki kutuplu ölümcül mengenenin arasında sıkışıp kalmayı, sadece bir emir, yani sıradan bir vali veya prens unvanıyla yetinmeyi asla kabul edemezdi. 1. Abdurrahman'dan beri Kurtuba tahtında oturan hükümdarlar, Bağdat'taki Abbasilere duydukları saygıdan değil, İslam ümmetinin birliği daha fazla parçalanmasın diye halife unvanını kullanmaktan özenle kaçınmış, kendilerini sadece emir olarak adlandırmışlardı. Ancak şimdi Abbasi güneşi batarken ve Fatımi fırtınası ufukta kararırken bu eski ve pasif nezaket kurallarının hiçbir hükmü kalmamıştı. 3. Abdurrahman, Endülüs'ün o sarsılmaz kudretini, ordularının yenilmezliğini ve kendi damarlarında akan o kadim Kureyş kanının meşruiyetini tüm cihana haykırmak zorundaydı. O, iki sahte güneşin gölgesinde sönük bir yıldız olarak kalmayı reddetti. 929 yılının o tarihi cuma gününde, Kurtuba Ulu Camii'nin o ihtişamlı, uçsuz bucaksız kemerlerinin altında toplanan on binlerce insanın nefesi kesilmişti. Genç hükümdar, minbere çıkan hatibin dudaklarından dökülecek kelimelerle, İslam tarihinin en büyük jeopolitik depremlerinden birini tetiklemek üzereydi. Hutbe okunduğunda, asırlardır süren o ağır sessizlik bozuldu ve hatip, 3. Abdurrahman'ı sadece bir emir olarak değil, Emirül Müminin, müminlerin emiri ve En-Nasır li dinillah, Allah'ın dininin savunucusu unvanlarıyla, yani yeryüzündeki tüm Müslümanların mutlak, meşru ve tek halifesi olarak selamladı. Bu, sıradan bir unvan değişikliği değil, Bağdat'taki o ihtiyar Abbasilere ve Kahire'ye yürüyen o kibirli Fatımilere atılmış, kılıçtan çok daha keskin, çok daha ölümcül ve muazzam bir tokattı. Şam'ın o kanlı saraylarından kaçıp, Fırat'ın sularında boğulmaktan son anda kurtulan o yalnız ve yurtsuz Kureyş Şahini'nin soyu, tam bir asır sonra Avrupa'nın ortasında küllerinden yeniden doğmuş ve çalınan o büyük tacı, gasp edilen o mutlak ruhani liderliği kendi bileğinin hakkıyla eşsiz bir ihtişamla geri almıştı. Artık İslam'ın kalbi doğuda değil, batının o en uç noktasında, Kurtuba'nın o altın varaklı kubbelerinde atıyordu. Halifelik makamının o ezici, ruhani ve siyasi ağırlığı, yeryüzünün o en mutlak kudreti, artık Kurtuba'nın o eski, dar ve kalabalık sokaklarına sığmıyordu. 3. Abdurrahman, İslam aleminin en büyük unvanını kılıcının hakkıyla almıştı ve şimdi bu unvanı taşa, mermere ve altına kazıyarak tüm cihana sergileyecek, kendisinden sonra asırlarca ayakta kalacak o mutlak güç gösterisine imza atacaktı. Onun zihnindeki vizyon, sadece yeni bir saray inşa etmek değil, Bağdat'taki Abbasi ve Kahire'deki Fatımi halifelerine gerçek kudret ve zenginlik işte budur diyen o kibirli, devasa ve görkemli bir anıt dikmekti. Kurtuba'nın hemen dışındaki o sarp dağ eteklerinde, adeta yeryüzüne indirilmiş yapay bir cennetin, o güne dek hiçbir fani gözün görmediği eşsiz bir saray şehrinin temelleri büyük bir coşkuyla atıldı. Medinetüz Zehra, dünyanın dört bir yanından, Konstantinopolis'ten, Kuzey Afrika'nın derinliklerinden ve doğunun o kadim şehirlerinden on binlerce usta, mimar ve taş işçisi bu devasa rüya için Endülüs topraklarına akın etti. Yıllar süren o hummalı inşaat boyunca koca dağlar oyuldu, nehirlerin yatakları değiştirilip devasa su kemerleriyle dağın zirvesine tatlı sular taşındı. Yeryüzünün en nadide, en pürüzsüz mermerleri yüzlerce gemiden oluşan filolarla Kartaca'dan ve Numidya'dan bu yeni ve şatafatlı başkente taşındı. Bu öyle akıl almaz bir ihtişamdı ki, kelimelerin, şiirlerin ve insan hayal gücünün tüm sınırlarını ezip geçiyordu. Altın ve lacivert taşlarla ince ince işlenmiş o devasa kubbeler, güneş ışığını kusursuz bir ayna gibi yansıtan avlular ve o meşhur, efsanevi civa havuzları. Halife, o muazzam kabul salonundaki altın tahtında otururken, hizmetkarların özel düzeneklerle o civa dolu devasa havuzu dalgalandırmasıyla odanın içinde adeta şimşekler çakıyor. Yansıyan o kör edici, doğaüstü ışık seli, huzura çıkan elçilerin diz bağlarını çözerek
onları dehşet içinde yere kapaklanmaya zorluyordu. Medinetüz Zehra sadece mimari bir şaheser değil, halifenin yeryüzündeki yarı tanrısal kudretinin o göz kamaştırıcı illüzyonuydu. Ancak gökyüzünü delen o ulu sütunlar, binlerce odalı saraylar ve sıvı altın gibi akan şelaleler sadece mutlak gücün simgesi değil, aynı zamanda hanedanın o eski, mütevazı ve savaşçı çöl ruhunun yavaş yavaş nasıl zehirlendiğinin de en sessiz, en sinsi habercisiydi. Bir zamanlar Fırat'ın dondurucu sularında can havliyle yüzen, uçsuz bucaksız çöllerde bir yudum suyla hayatta kalan o çelik iradeli kurucuların yerini, şimdi sıvı cıva havuzlarının ışığında kamaşan, ipeklere bürünen ve yeryüzünü kendi sonsuz mülkü sanan o ağır, kör edici bir kibir alıyordu. Medinetüz Zehra, Endülüs ihtişamının mutlak zirvesiydi. Fakat tarih çok iyi biliyordu ki, çıkılacak hiçbir basamağın kalmadığı o baş döndürücü zirveler, aslında koca bir medeniyetin o büyük, trajik ve kaçınılmaz düşüşünün başladığı ilk yerdi. Medinetüz Zehra'nın o akıl almaz şatafatı ve Halife 3. Abdurrahman'ın yenilmez ordularının namı, sadece İber Yarımadası'nın sınırlarında kalmadı, Pirenelerin o karlı zirvelerini aşarak, karanlık çağların o zifiri cehaleti ve sefaleti içinde kıvranan Avrupa'nın derinliklerine kadar ulaştı. O dönemde Avrupa, irili ufaklı krallıkların birbirini boğazladığı, şehirlerin çamur ve hastalıktan kırıldığı, okuma yazmanın bile sadece birkaç ruhbanın tek elinde olduğu kasvetli bir kıtaydı. İşte bu karanlık ormanların ve soğuk şatoların arasında, güneyde yeryüzüne inmiş bir güneşin, altın tahtında oturan yenilmez bir Arap hükümdarının ve efsanevi civa havuzlarının masalları fısıltıdan fısıltıya, efsaneden efsaneye yayıldı. Kuzeydeki Hristiyan krallıkları, Leon ve Navarre prensleri, bir zamanlar Emevi ordularına karşı kılıç sallarken, şimdi o devasa kudretin karşısında ne kadar aciz, ne kadar küçük olduklarının acı gerçeğiyle yüzleşmişlerdi. Kılıçla kazanamayacaklarını anladıklarında, gururlarını o çamurlu topraklarına gömüp, hayatta kalabilmek ve tahtlarını koruyabilmek için, Kurtuba'nın, o ihtişamlı halifenin kapısına sığınmaktan başka çare bulamadılar. Leon kralları, taht kavgalarında birbirlerini alt edebilmek için bizzat Medinetüz Zehra'ya gelip, 3. Abdurrahman'ın o altın tahtının önünde diz çökerek ondan askeri ve tıbbi yardım dilendiler. Karanlık çağlar yaşayan Avrupa'nın kralları, halifenin o eşsiz kudreti karşısında sadece siyaseten değil, psikolojik olarak da tamamen ezilmiş, boyun eğmişlerdi. Ancak halifenin huzurunda eğilenler sadece o zayıf kuzey krallıkları değildi. Dönemin diğer büyük süper gücü, Doğu Roma'nın varisi, o kibirli ve kadim Konstantinopolis, Bizans İmparatorluğu dahi, Endülüs'teki bu yeni ve korkutucu kudret karşısında kayıtsız kalamadı. Bizans İmparatoru, doğudaki Abbasiler ve Fatımilerle olan mücadelesinde bu eşsiz gücü yanına çekebilmek için Kurtuba'ya en seçkin elçilerini, en nadide hediyelerini ve yeryüzünün en değerli yazmalarını gönderdi. Bizans elçileri, Medinetüz Zehra'nın o devasa kapılarından içeri girdiklerinde, zihinlerindeki tüm o kibirli Roma üstünlüğü paramparça oldu. Kilometrelerce uzayan mermer avluları, altın işlemeli kubbeleri ve her iki yana dizilmiş binlerce muhafızın o ölümcül sessizliğini geçip de halifenin o göz kamaştıran kabul salonuna girdiklerinde, yansımalarla ışıldayan civa havuzunun ardında oturan 3. Abdurrahman'ı gördüler. Yüzlerce yıllık Konstantinopolis'in elçileri, kılıçların dahi çekilmediği bu muazzam psikolojik gövde gösterisi karşısında dehşete kapılarak o eşsiz kudretin önünde yere kapandılar. Kureyş'in şahininin torunu tek bir damla kan dökmeden yeryüzünün en büyük imparatorluklarına sadece sarayının ihtişamıyla diz çöktürmüştü. 3. Abdurrahman'ın o 50 yıl süren uzun ve efsanevi saltanatı, Endülüs için sadece askeri ve siyasi bir zirve değil, aynı zamanda kılıçların kınına sokulup aklın, bilimin ve sanatın yeryüzüne hükmettiği o muazzam altın çağın ta kendisiydi. Devletin hazinesi dolup taşıyor, Kurtuba kütüphanelerindeki yüz binlerce el yazması eser, karanlıkta yolunu kaybeden Avrupa'ya yüzyıllar boyunca rehberlik edecek o devasa ilim fenerini yakıyordu. Felsefede, tıpta, astronomide ve şiirde öylesine bir zirveye ulaşılmıştı ki, dünya tarihinde çok az medeniyet böyle bir entelektüel patlamayı ve böylesine kusursuz bir refahı aynı anda yaşayabilmişti. Ancak tarih, o şaşmaz ve merhametsiz yasasını bir kez daha fısıldıyordu. Yükselinecek hiçbir basamağın kalmadığı o kör edici zirveler,
düşüşün tohumlarının ekildiği ilk ve en tehlikeli yerlerdir. Medinetüz Zehra'nın o akıl almaz zenginliği, ipek halıları ve sıvı altın gibi akan şelaleleri sadece dışarıdaki düşmanları korkutmakla kalmadı. İçerideki o kadim, savaşçı ve mütevazı ruhu da içten içe zehirlemeye başladı. Çöllerin o kavurucu sıcaklığında çelik gibi pişen Kureyş iradesi, şimdi mermer sarayların o serin gölgelerinde rehavete, dünyevi zevklere ve o kör edici kibre teslim oluyordu. Kılıcın ve at sırtında geçen ömürlerin yerini, harem dedikoduları, saray entrikaları ve mutlak gücün getirdiği o zehirli yozlaşma alıyordu. Halife 3. Abdurrahman, o muazzam ömrünün son demlerine geldiğinde, dünyalara sığmayan kudretine, hazinelerine ve yeryüzüne indirdiği o yapay cennete bakarak günlüğüne şu kahredici itirafı yazacaktı. 50 yıldan fazla bir süre zaferle ve ihtişamla hüküm sürdüm. Krallar ayaklarıma kapandı, hazineler önüme yığıldı. Ancak bu uzun ve görkemli ömrüm boyunca kendimi gerçekten mutlu ve huzurlu hissettiğim günleri saydım. Sadece 14 gün bulabildim. Bu 14 günlük saf mutluluk itirafı aslında sadece yorgun bir halifenin hüznü değil, koca bir medeniyetin o yaklaşan trajik sonunun da ilk ağıtıydı. Emeviler Endülüs'te en büyük zirvesine ulaşmış, gökyüzüne değmişti. Ancak o ağır ve altından tahtın gölgesinde hanedanın kalbini kesecek o sinsi kılıç çoktan bilenmeye, fitne ateşleri o ihtişamlı mermerlerin hemen altında usulca harlanmaya başlamıştı.